Merhabalar, ben Zeynel Demirtaş. Sizlere UT eğitim sistemim hakkında bilgiler vereceğim bu videoda. Bizim UT eğitim sistemimiz bugüne kadar gördüğünüz ya da göreceğiniz birçok UT eğitim metodundan farklıdır. Farklı olmasının sebebi tamamen egzersizler üzerine, tamamen teknik egzersizlerle UD'a hakim olmaya yönelik bir eğitim sistemine dayanmaktadır. Burada ilk başlarda nota öğrenmeyeceğiz. Çünkü notaya ilk başta odaklanmamızı doğru bulmuyorum tecrübelerime dayanarak. Biz ilk başta ud tutuluşuyla, udun nasıl tutulduğunu öğrenip ilk mızrap vuruşuyla, ondan sonra mızrap egzersizini sağ elde pekiştirdikten sonra sol ele geçerek sol el çalışmalarıyla devam edeceğiz. Tabi bunların detayını biraz sonra vereceğim ben size. Ama biz aslında udu anlamaya yönelik, udu tanımaya yönelik, uda hakim olmaya yönelik egzersizlerle ilerleyeceğiz. Ve zaten böyle olduğu için de tam olarak temelde sağlam bir temelle oluşan bir eğitim sistemiyle devam etmiş olacağız UT eğitimimize. Notasız olmasının, yani ilk başlarda, notasız derken ilk başlarda notayla başlamamamızın sebebi odak noktamızı sadece UD'a yoğunlaştırmamız gerektiğini düşündüğüm için bu şekilde notasız başlıyoruz. Çünkü biz eğer notayı devreye sokarsak işte klavyede UD'un bu bölgesinde, sapında işte burası mi, burası fa, burası si, burası do gibi bilgiler vererek sizleri eğer belli bir noktaya sıkıştırırsak demek herhalde doğru olur. Burada algımız UD'dan çıkarak, hatta tamamen UD'dan çıkarak tam anlamıyla UD'a yoğunlaşmamız gerekirken algımızın birçoğu notayı doğru basmaya, yani işte burası mı si'ydi, işte yok burası do muydu, işte doğru mu bastım, yanlış mı bastım, bunları düşününce tamamen işte mızrapla sol elin koordinasyonu, haberleşmesi sekteye uğrar diyebilirim. Dolayısıyla biz nasıl ki bütün odağımızı, yani bütün algımızı bir tek şeye vermemizle iki şeye vermemiz arasında fark nasıl ki varsa, bir şeye verdiğimizde bütün algımızda tek şeye yöneldiğimizde, tek bir duruma yöneldiğimizde nasıl ki daha verimli olursak, burada da önce işte sağ elle mızrabı halletmemiz doğru olacaktır. Mızrabı belli bir kıvama getirdikten sonra, burası otomatikleşmeye başladıktan sonra sol ele geçmek ve sol elde teknik egzersizlerle ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Zaten ileride biz teknik olarak belli bir noktaya geldikten sonra nota çok da zor bir konu değildir. Hemen notayı öğrenmek sizin için çocuk oyuncağı olacaktır. Çok kolay olacaktır. Önemli olan önemli olan ud'u tutabilmek, önemli olan mızrabı düzgün vurabilmek, önemli olan ton, doğru ton, güzel ton çıkarabilmek, önemli olan sol elin doğru baskılardan oluşması, önemli olan burada parmakların aralığı, önemli olan sesleri doğru basabilmemiz. Bunların hepsi de tabii ki egzersizlerle olacaktır. Egzersizler demişken, şimdi tamamen egzersizlerle ilerlememiz ilk önce işte sağ el egzersizleri,
Şöyle söyleyebilirim. En az bir ay, 1,5 ay mızrap vurmamız gerekecek. Öyle bir hale gelecek ki otomatikleşmeye başlayacak artık. Yani biz sol ele geçtiğimiz zaman burayı düşünmememiz gerekecek. Çünkü eğer burası tam olmadan sol ele geçersek o zaman burası da sıkıntılı olacaktır. Burası da sıkıntı olur. Çünkü burası otomatikleşmeden, sağ el otomatikleşmeden sol ele geçersek sağ el hemen farklı bir şeyler yapmaya başlar. Sol el farklı bir şeyler yapmaya başlar. İkisi de tam anlamıyla olmaz. Bizim amacımız ilk önce gerekirse 1,5-2 ay sağ el çalışmasını yapıp tamamen bu bölgeye bakmadan hakim olmak ve buraya hakim olduktan sonra sol elle beraber bu tarafı geliştirmek. İkisini beraber geliştirmek. Sol elde de biz birinci seviyede parmaklarımıza perde görevi yüklemek açısından bu bölgeden başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz enstrümanımız perdesiz bir enstrüman ve biz doğru sesleri duyabilmemiz için, hissedebilmemiz için, hissetmek deyince hemen aklıma geldi. Biraz önce demiştim ya, işte burası si, burası do gibi bize eğer gösterilirse biz hiçbir zaman zaten o si'yi bulamayız. Hiçbir zaman o do'yu bulamayız. Çünkü orada bir gitar gibi, bir bağlama gibi bir perde yok. Yani orada perde olsa biz biliriz ki bu iki perdenin arası ikinci telde bilmem ne notası. Orada nereye basarsak basalım o notayı, o notanın sesini alacağız. Ama burada öyle bir şey olmadığı için bizim burada do'nun, si'nin yerini bulabilmemiz mümkün değil. Ancak onu hissetmemiz lazım. Ancak hissederek bulabiliriz. Hissetmemiz için de u'da belli bir hakimiyetimiz olması lazım. Belli bir hakimiyete kavuşmamız lazım ud'da. Ud'da belli bir hakimiyete kavuşmamız için de belli bir süre çalışmamız lazım. Belli bir süre, uzun bir süre egzersizleri yapmamız lazım. Tabii ki bu hissetme ve hakim olma mevzusunda sizlere yardımcı olması açısından ben nokta atışı egzersizler vereceğim. Bütün egzersizler zaten birbirine adeta bir zincir gibi bağlı. İşte biz sağ elle başladığımızda zincirimizin ilk halkasıyla başlıyoruz, ikinci telle. Şimdi üçüncü tele geçince ikinci halkası, dördüncü tele geçince üçüncü halkası diyebiliriz buna. Çünkü biz eğer ikinci telde işte düzgün vurmazsak mızrabımızı, doğru bir şekilde onu pekiştirmezsek zaten üçüncü telde de yanlış vurmaya devam ederiz. Ama doğru vurursak üçüncü telde de doğru vururuz. Veya biz sağ el mızrap egzersizlerini doğru bir şekilde yaparsak sol ele geçtiğimizde yine mızrap vuruşumuz doğru bir şekilde ilerleyecektir. Yani demek istediğim burada zincirin halkaları birbirine bağlı ve biz bir zinciri halkasının o bölümünü doğru yapmalıyız ki orası sağlam olmalı ki ikinci zincire devam edelim. Onu da doğru ve sağlam yapmalıyız ki diğer halkaya geçelim. Onu da doğru ve sağlam yapmalıyız ki diğer halkaya geçelim. Ve bütün yaptığımız halkalar hepsi de doğru ve sağlam olduğu sürece biz temelde çok sağlam bir şekilde ilerleyerek çok derin bir temel kazarak belki işte bunu şöyle örnekleyebilirim. Perde betonlarla, çelik konstrüksiyonlarla o temeli o kadar derin kazmalıyız ki o zaman biz istediğimiz kadar kat çıkabiliriz. İstediğimiz kadar yükseklikte çıkabiliriz katımızı. Kimse bizi durduramaz, kimse bizi yıkamaz. Ufak bir sallantıda devrilmeyiz. Onun için bütün egzersizlerimizi sağlam yapmamız açısından benim çalışma sistemini, metronomla çalışma sistemini tabii ki bunu zaten diğer videolarda metronom kelimesini çok duyacaksınız. Sabır kelimesini çok duyacaksınız. Bütün egzersizlerimizi metronomla yavaş yavaş başlayarak 5 dakika, 10 dakika sabırla, sabır burada çok önemli. Sabırla çalışmaya başlayacağız ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Biz
sabırla çalıştığımız sürece yapamamamız için hiçbir sebep yok. Emin olun, siz de ileride arzu ettiğiniz icra şekline, arzu ettiğiniz ut çalma tarzına, tavrına kavuşacaksınız. Sadece benim söylediğim metotla, çalışma sistemiyle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kısaca bilgi verdim. İşte Solal'e geçeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Buradaki web sitesindeki eğitim sistemi aslında birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye olarak ana başlıkta toplanıyor. Bu her seviyenin altında alt bölümler olacak. Birinci seviye ut tutuluşuyla, ut nasıl tutulur, udu nasıl tutmalıyız, işte mızrabı nasıl tutmalıyız, işte metronomla nasıl çalışmamız gerekiyor gibi videolarla başlayacak. İlk mızrap vuruşuyla başlayacak. Bütün tellerin çalışma mantığını anlatan, çalışma sistemini anlatan egzersizlerle başlayıp sol ele geçecek. Sol elde de bütün egzersizleri nasıl çalışılması gerektiği de anlatılarak sol elde de belli bir kıvama geldikten sonra bizim birinci seviyemiz bitecek ve ikinci seviye dersleri başlayacak. İkinci seviye derslerinde daha çok, yani birinci seviyede aslında şöyle söyleyeyim, sağ el mızrap tekniğinin anlaşılması ve mızraba hakim olma, sol el parmak baskı çalışmaları ve sol ele klavyeye hakim olma diyebiliriz. Birinci seviyede bunlar. İkinci seviyede bunlarla beraber parmak işte güçlendirme, senkronizasyon, kondisyon diyebiliriz. Yani işte sağ elle beraber sol elin çalışmaları. Mesela bir örnek vermem gerekirse şöyle bir egzersiz var ikinci seviyede. Bunun gibi bir sürü egzersiz var ikinci seviyede. Bu egzersizlerle biz parmaklarımızı güçlendireceğiz, kondisyonumuzu arttıracağız ve sağ el, sol el senkronizasyonunu geliştireceğiz. Bunun dışında daha sonra pozisyon egzersizlerine ilerleyeceğiz. Pozisyon, glissando, işte vibrato, bu egzersizlerle pozisyon mantığını anlamaya çalışacağız ve parmağımızı attığımız anda pozisyonda doğru sesleri, nokta atışı sesleri bulmaya yönelik egzersizlerimiz olacak. Pozisyon, neden pozisyon çalmalıyım derseniz şöyle bir örnek vereyim size. Mesela utta, pozisyonda derslerde tabii ki anlatıyorum ama kısaca bahsetmek gerekirse bu taraftan başlarsak şu şekilde, burası birinci pozisyon. Çünkü burası başlangıç noktamız. Birinci pozisyonda ikinci parmağımızın yerine birinci parmak gelirse ikinci pozisyon olmuş oluyor. Şu an ikinci pozisyondayım. Birinci pozisyonda üçüncü parmağın yerine birinci parmak gelirse üçüncü pozisyon. Birinci pozisyonda dördüncü parmağın yerine birinci parmak gelirse dördüncü pozisyon ve 5, 6, 7 şeklinde gidiyor. Şimdi bir kere şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz ud'u ikinci pozisyon çalmalıyız. Yani ud birinci pozisyon çalınmaz. Çalınmaması gerekir. Çalınırsa amatör bir çalış olur. Profesyonel değildir. Bizim ud'u ikinci pozisyon çalmamız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Peki nedir birinci pozisyon ve ikinci pozisyon arasındaki fark? Nedir? Neye yarar? Neden birinci pozisyon değil de ikinci pozisyon çalmalıyız? Hemen gösterelim. Şimdi mesela küçük bir doğaçlama yapayım. Birinci pozisyonda yapayım. Hemen ikinci pozisyona geçtim, bakın alışkanlık.
Aslında birinci pozisyon bizi sınırlandırıyor. Yani buraya hapsediyor bizi. Başka bir yere gidemiyorsunuz. Ama ikinci pozisyon olduğunda bakın şöyle bir şey oluyor. Daha farklı pozisyonlara da geçtim gördüğünüz gibi. Birinci pozisyona geçtim. Niye? Çünkü burada birinci pozisyonun sesini vermem gerekiyor. O zaman ben udu ikinci pozisyonu çalıyorum. Sadece birinci pozisyona geçmem gerektiği zamanlarda, yani benim birinci pozisyonda vermem gereken ses varsa onu vereceğim zaman birinci pozisyona geçiyorum. Ve eğer ben birinci pozisyonda kalmamı gerektirecek bir durum varsa, yani nedir o durum? Böyle birinci pozisyonda devam edeceğim bir sesler varsa birinci pozisyonda duruyorum. Ama ben eğer birinci pozisyondan sonra ikinci pozisyonda bir ses varsa, yani ikinci pozisyona geçmemi gerektirecek bir durum varsa, o zaman hemen ikinci pozisyona geçiyorum. Pozisyon bizi, bizim müziğimizi zenginleştirir. Bizim müziğimizin sanatsal değerini arttırır. Bizim müziğimize duygu verir. Çünkü ud dünyada duygularınızı ifade edebileceğiniz, en iyi ifade edebileceğiniz enstrümanlardan biridir. Bu enstrümanı teknik olarak donanımlı bir şekilde öğrenmeniz durumunda duygularınızı çok rahat ifade edebilirsiniz. Çok farklı tavırlarda, tarzlarda çalabilirsiniz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Mesela farklı tarzlarda çalmak isteyen kişiler olabilir. Çünkü bu eğitim sistemi global bir eğitim sistemi olacak. Örnek veriyorum. Birisi Arap tarzında çalmak isteyebilir. Öbürü udda, yani örnek veriyorum, şu an mesela Amerika'da bir gitarist bu eğitim sistemini alıp bir ud alıp belli bir seviyeye gelip caz yapmak isteyebilir. Ya da ne bileyim başka bir müzik tarzı yapmak isteyebilir. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi benim bu eğitim sisteminde birinci seviye ve ikinci seviye tamamen udu anlamaya ve uda hakim olmaya yönelik egzersizleri barındırıyor. Yani bir kişi ileride ister Türk müziği yapsın, ister caz yapsın, ister Arap tarzında çalsın, ister Hint müziği yapsın udla, birinci seviye ve ikinci seviye egzersizleri çalışarak başarılı bir şekilde icra ederse, bu egzersizleri tamamlarsa, bitirirse zaten teknik olarak belli bir altyapıya sahip olmuş oluyor. Ondan sonra kendi yönünü bulmaması için hiçbir sebep yok. Kendi müziğini rahatlıkla yapabilir. Türk müziği yönünde ilerlemek isteyen bir kişi olursa üçüncü seviyede tabii ki daha üst düzey teknikler olacak. Yani çarpma tekniği olacak. İşte çarpmaların pozisyonlarla ilişkisi, çarpmalı egzersizler, çarpmaları geliştirilmesi için egzersizler olacak. Glissando ile beraber çarpmalar geliştirilecek. İşte bunların eserlere nasıl uygulanacak? Eser içinde bu çalıştığımız ikinci seviyedeki çalıştığımız pozisyon egzersizlerinin ve diğer bütün egzersizlerin temelde nasıl bir sonuca varacağını kişi üçüncü seviyede görecek. Üçüncü seviyede aslında her şey sirayet edecek diyebiliriz. Bütün çalışmalar artık amacına yavaş yavaş ulaşmaya başlayacak. İşte eserlerde bunları uygulamaya başlayacağız. Çarpmaları olsun, işte pozisyonları olsun. Bunları nasıl uygulayacağız derseniz onu da küçük bir örnekle göstereyim. Mesela Üsküdar'a giderken diye bir bizim eserimiz var. Herkes bilir muhakkak. Hatta birçok yabancı arkadaşlarımız da
bu melodiye aşikar. Şimdi Üsküdar'a giderken ben basit bir şekilde çalayım. Yani hatta ikinci pozisyon çalacağım. Birinci pozisyon artık o da çok fazla amatör olur. İkinci pozisyon basit çalayım. Bu melodiyi mesela şu an basit bir şekilde çaldım. Şimdi bunu bizim ud eğitim sisteminde ikinci seviyeyi ve üçüncü seviyeyi alan ve çalışan bir arkadaşımız bunu nasıl çalabilir? Onu gösterelim. Daha farklı nasıl çalınabilir? Bir de şu örneği vermek istiyorum. Buradaki sesler. Mesela bu seslerin aynısı bir de şurada var. İşte bu sesler bizim duygusal anlamda, duygu yoğunluğumuzla, ud icracılığımızla duygularımızı karşı tarafa aktarmamızda yardımcı olan teknikler, pozisyon mantığı, işte glissando, çarpmalar. Mesela teknik olarak donanımlı bir altyapıya sahip olursak sazımızla daha iyi anlaşabiliyoruz. Duygularımızı daha iyi ifade edebiliyoruz. Ve belli bir tavrımız, tarzımız, benliğimiz oluyor. Bu önemli teknik egzersizler sayesinde olmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki sizler çalışın. Peki bu eğitim sistemi nasıl ortaya çıktı? Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Bahsetmeden geçmeyeceğim. Hocam Yurdal Tokcan'dan öğrendim ben. Ud maceram şöyle başladı. 1984 doğumluyum. Aslında şu an belki herkes şunu düşünüyordur. Acaba kaç yaşındayken başladı UD'a? Çocukken başlamıştır. İşte 7 yaşında başlamıştır. 10 yaşında başlamıştır diye. Ama ben 24 yaşında başladım. 2008'de başladım. Ve 2009 yılında Yurdal Hoca ile çalışmaya başladım. Yurdal Hocamla çalışmaya başladım. 2009'dan beri kendisiyle beraber yoğun çalışmalar yaptık. Egzersizler aynen bu temelde bu mantıkla ilerledik. Bu teknikle ilerledik. Ama tabii benim bir süre sonra özellikle 2016'dan itibaren yoğun ders vermemden dolayı kendi tecrübelerim ve kendi deneyimlerimle birçok öğrenciyle çalıştığım bu eğitim sistemini kendi tecrübelerimden edindiğim bilgilerle revize ettim. Belli bir sıralamaya koydum ve şu an bu eğitim sistemini sizin de karşınıza, sizin de önünüze sunmuş bulunmaktayım. Umarım herkes için faydalı bir eğitim sistemi olur. Herkese başarılar, hatta başarıdan önce bol sabır diliyorum. Çünkü sabır gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli ama sabretmezseniz mümkün değil, olmayacaktır. Eğer ben udu işte Yurdal Tokcan gibi çalmak istiyorum ya da ne bileyim Zeynel Demirtaş gibi çalmak istiyorum. İşte
UD'da duygularımı ifade etmek istiyorum. Teknik altyapıya sahip olmak istiyorum. Ben UD'u böyle çalmak istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Emin olabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Ama ben işte 2 tane eser çalayım, teknik olarak olmasa da bir melodi çıkartayım diyorsanız yanlış yerdesiniz. Bu egzersizlerle sizin sabrınız benim tecrübelerime göre yetersiz kalacaktır. Bu iş sabır olmadan olmuyor. Bunu en baştan söyleyeyim. Sabretmezseniz, çalışmazsanız mümkün değil. Bunu paranızla satın alamazsınız. Ben tecrübe ettim, alamadım. Yine söylüyorum, sabır burada çok önemli. Sabretmemiz lazım. Yolumuz uzun ama açık. Hiçbir şey imkansız değil ama zor. Sizlere başarılar diliyorum. Bol sabırlı, tekrardan belirttiğim gibi. Sistemli bir şekilde çalışmanızı arzu ediyorum. Ben sizin çalışmanız için elimden gelen her şeyi, bütün bilgiyi sizlere sunuyorum. Videolarda bütün detayları göreceksiniz. Videolarda bütün çalışma sistemini görmüş olacaksınız. İşte kaç metronomla ne kadar süre çalışmanız gerektiğini. Dolayısıyla size sadece sabırlı bir şekilde çalışmak kalıyor. Tekrardan başarılar diliyorum. Umarım ileride her birinizde fiziksel yüz yüze dersler yapabiliriz. Daha üst seviyeler olarak. Görüşmek dileğiyle ilk videomuzda görüşmek üzere.